Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma kolaylıkla abone olabilir ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda Selanik örgü modelinden oluşan iki şişle örülmüş bir yeni doğan bebek bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şu kısmını şöyle geriye kıvırarak da sizlere göstermek istedim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hem kız hem erkek bebekleriniz için ideal bir model diye düşünüyorum. Böyle renk yaparak kullanabilirsiniz. Bu modelimizi ben şöyle bu patiğimize kombin olarak yaptım. Hem de kalan iple bu yeni doğan bebek bot patiğini yapmış oldum. Hem bu patiğimiz hem de yeni doğan bebek bot patiğimiz bir yumaktan çıkıyor. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: iğnem var, patiklik ipim var, makasım var ve 3 milimetre şişlerim var. Ben patiklik ip kullandım. Sizler dilerseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Fakat aynı kalınlıkta ya da incelikte olmasına dikkat edelim. Şimdi şişimi aldım ve ilmeklerimi atarak başlıyorum. Ben ipi boynuma takarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplam 47 ilmek atalım. 47 tane ilmeğimi şişime attım. Bu patiğimize başlarken tek ilmeklerde başlayalım. 47, 51, 53, 55 gibi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Diğer ilmeklerimi böyle ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Onu ipimi arkaya attım ve böyle düz olarak ördüm. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burası örgümün arka yüzüydü. Şu an örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak ördüm ve haroşa sırasını oluşturdum. Böyle sıranın sonuna kadar ters olarak örelim. En son ilmeği her zamanki gibi düz öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırasına tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde 4 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi 5. sıramdayım ve örgümün ön yüzündeyim. 16 tane ilmeği bu şişime alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın bu şekilde 16 tane ilmeğim burada şişimde. Şimdi 15 tane ilmeğimi de bir düz bir ters olarak öreceğim. Şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. 1. Sonrasını ters örüyorum. 2. Bir düz, 3, bir ters, 4. Bir düz, 5, bir ters, 6, bir düz, 7, bir ters, 8, bir düz, 9, bir ters, 10, bir düz, 11, ters, 12, düz, 13, ters, 14 ve düz, 15. Bir düz bir ters olarak 15 tane ilmeğimi de bu şekilde ördüm.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane de ilmeğim burada kaldı. Bunları hepsini ters olarak örüyorum. Böyle sıranın sonuna kadar örelim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. Şimdi bitirdim ve tekrar edelim. 16 tane ilmeği ters olarak buraya kadar ördüm. Ortadaki 15 tane ilmeğimi bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Sonrasında geriye kalan 16 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine 16 tane ilmeğimi şişime örerek alacağım. Böyle 16 tane ilmeği alalım. 16 tane ilmeğimi böyle örerek aldım. Sonrasında ortadaki 15 tane ilmeğime Selanik örgü modelini uygulamaya başlıyorum. İlk ilmeğim ters görünüyor. Onu ters ördüm. Sonraki ilmeğim bakın düz görünüyor. Düz ilmeğin içinden değil, şöyle altındaki şu delikli kısımdan batıyorum ve düz örüyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Sıradaki ters görünüyor. Ters örüyorum. İlmeği arkaya aldım. Bakın sıradaki düz görünen ilmeğim şöyle altından batıyorum. İlmeğin içinden değil, altından. Bakın şurada delikli bir kısım var. Şöyle altına batarak düz ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Sıradaki ters ördüm. Düz ilmeğin şöyle altından batarak düz, tersi ters, düz ilmeğin şöyle altından batarak düz, tersi ters, düz ilmeği şöyle bir alttan batarak düz, tersi ters. Yine sayalım. Ortada 15 ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Düzü bir alttan batarak düz örelim. Tersi ters. Düzü bir alttan batarak düz örelim. Ters ilmeği ters örelim. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane ilmeğim yine burada kenarda kaldı. Onları ters olarak örelim. Ortada giden 15 ilmeği tersleri ters, düzleri bir alttan batarak öreceğiz. Önde ve arkada hep aynı işlemi uygulayacağız. Burası şu an örgümün arka yüzüydü. 16 tane ilmeği ördüm, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın 15 tane ilmeğimin yeri belli oldu. Düzle başlayıp düzle bitiyor. Şimdi burada yine 16 tane ilmeği örerek şişime alacağım. 16 tane ilmeğimi aldım. Şimdi 15 tane ilmeğimin ilki bakın düz. Bunu yine ilmeğin içinden değil böyle bir altından batarak düz ördüm. Sıradaki ters ördüm. Düzü şöyle altındaki deliğe batarak düz örüyorum. Tersi normal ters olarak örüyorum. Yine düz ilmeği bakın şuradan alttan batıyorum. İçine değil. Şu alt kısma batarak düz ördüm. Tersi ters ördüm. Düz ilmeği alta batarak düz ördüm. Yine 16 tane ilmeği ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın ortadaki Selanik örgü modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şöyle göstereyim yakından. O ortadaki 15 tane ilmeği örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde terslerini ters, düzleri bir alttan batarak öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kaç sıra örmüşüm ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Toplamda böyle 10 sıra örmüşüm. Sıraları tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde şu an örgümün ön yüzündeyim. İlerledikçe modelimiz daha da güzel böyle ortaya çıkmaya başladı. Bakın Selanik örgü modeli böyle yumuşacık bir örgü oldu. Şimdi şu kısımlarını sayıyoruz. Bakın şu çıkıntılı kısımları düz olan Selanik örgünün bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 10 tane olunca örmeyi bıraktım ben. Örgümün ön yüzünden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası örmüştük ilk başta. Sonra Selanik örgüye başladık. Başladığımızdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası da bakın böyle yandan saydım. 4 de burada var. Baştan yukarıya doğru 14 diş haroşa sırası olmuş. Buradan da sayabilirsiniz. Buradan saymazsanız karışırsa şöyle şu haroşa sıralarında saydığınızda toplam 14 diş haroşa sırası olacak. Baştan itibaren. Şimdi burada yine 16 tane ilmeğimi örerek şişime alacağım. Evet, 16 tane ilmeğimi böyle şişime aldım. Sonra bu ortadaki bakın 15 tane ilmeği 2 2 öreceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 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 En son bakın bir tane ilmeğim kaldı. O tek kalmasın. Şöyle en sonuncuları şöyle geri alalım. Üçünü birlikte örelim. Ki en sonuncu ilmeğimizi de örmüş olalım. Bu şekilde bakın 15 olan ilmek sayımı 2, 4, 6, 7. 7'ye düşürdüm. 2 2 örerek geldim. En son 3 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi yine 16 tane ilmeğimi örerek bu şişime alacağım. Örgümün arka yüzüne geçtim. 16 tane ilmeğimi örerek bu şişime alıyorum. 16 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada 7 ilmeğim var. Bunları keseceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe geçirdim. Ortadaki 7 tane ilmeğe aynı işlemi uygulayalım. Bakın en son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yanındakiyle birlikte ters ördüm. Yine burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim kaldı. 16 ilmeğim de burada. Buradan örerek devam ediyorum. 16 tane ilmeği örerek şişime alıyorum. Evet, bakın bu şekilde bir model ortaya çıkmış oldu. Ortadaki 15 ilmeği, Selanik örgüsü yaptığım 15 ilmeği 7'ye düşürerek 7 ilmeği de kestim. 16 ilmeğim burada. 16 tane ilmeğim de bu tarafta kalmış oldu. Şimdi bu 16 tane ilmeği böyle git gel yaparak 5 diş haroşa sırasına tamamlayalım. Buradaki 16 ilmeğimiz bekleyecek. Bunları bu tarafı bitirdikten sonra öreceğiz. Şimdi burada 5 diş haroşa sırası örelim. 6. sırayı birlikte ilmekleri keserek bitirelim. Evet, bakın şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırasını 16 tane ilmeğimle git gel yaparak ördüm. Şimdi 6. sıramı ilmeklerimi keserek bitireceğim.
2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Bu şekilde geri kalan ilmeklere de aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğim kaldı. Onu da 2 defa ters olarak ördüm. İpimi böyle kısa kesiyorum. Bakın bu şekilde bu tarafı tamamlamış oldum. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Bu tarafa geçerken nasıl geçeceğiz? Şişim masaya çarpıyor. Çıkan sesler için kusura bakmayın. Şöyle buraya bir ilmek atacağız. Ve bu ilmekle yanındaki ilmeğin ikisini birlikte öreceğiz. Ve bu şekilde ipimizi bağlamış olacağız. Yine aynı şekilde burada da 5 diş haroşa sırası örelim. 6.'yı örerken ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitirelim. Başlangıç şeklini sizlere göstermek istedim. Böyle yine aynı işlemi yapalım. Evet, patiğimin örgüsünü tamamladım. Şimdi ön tarafındayım. Bakın şu şekilde ön tarafını çevirdim. İğneme ipimi geçirdim. Ve şuradan ilmeklerimi böyle alarak şöyle alıyorum bakın. Böyle tek ilmekleri alıyorum. Bu şekilde aldım. Uç kısmını düğümlemedim. Böyle diker gibi ipimi geçirdim. Sonrasında bakın yine patiğimin ön tarafındayım. Ön tarafından şöyle bir şöyle arkayı çevirelim. Şöyle bir büzme işlemi yapalım. Buraya bağlayalım. Bunu önden de arkadan da bu düğümü atabilirsiniz. Bu şekilde bağlayalım. Sonra patiğimizi şöyle tersini çevirelim. İplerimizi ters tarafına gizleyelim. Bu bizim büzme işlemini ön taraftan da ters taraftan da yapabilirsiniz. Ama ilmekleri alırken ön taraftan alalım. Bu şekilde bu ipimizi keselim. Sonrasında bu ipimizi de tığımızla gizleyebiliriz. Şimdi bakın şu kısmını büzme işlemini yaptım. Ters tarafındayım patiğimin. Çünkü tersinden dikeceğim. Şuradan yine böyle göz kararı ilmeğimi alıyorum. Böyle bir atlayarak alıyorum. Sonra şöyle ölçelim. Eşit miktarda olsunlar. Bakın bu şekilde atlayarak şöyle şu ilmeklerimi aldım. Yine burada bir büzme işlemi yapacağım. Bu şekilde şu uç kısmını sizlere göstereyim. Bakın. Bu şekilde bir yuvarlaklık sağlamış olduk. Ve yine tersindeyiz şu an. Tersinden dikmeye başlayalım. İç taraftaki ilmekleri alıyorum bakın. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan ilmek aldım. Bir buradan aldım. Bir buradan. Bir buradan. Bu şekilde dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, bu şekilde dikimini tamamladım. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın burası parmak ucu kısmı. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Manken ayağımızı da giydirelim. Evet, bakın bu şekilde bitirdik. Dediğim gibi bu kısmına papyon da yapabilirsiniz. Elinizde hazır papyonlar varsa onları da dikebilirsiniz. Düğme de kullanabilirsiniz. İnci boncuk da kullanabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde böyle kordondan kurdale de yapabilirsiniz. Onu nasıl yaptığımı sizlere kısaca anlatayım. Bakın böyle ipimi aldım.
Sonra bunu ikiye katlıyorum. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsam bana bu kadarlık yeter. Şöyle şuradan keselim. Burayı düğümleyelim. Bakın burayı parmağımla şöyle geçirerek tutuyorum. Aynı şekilde bu uç kısmını da tutuyorum ve buradan böyle parmağımla ipimi çevirmeye başlıyorum. Böyle çevirelim. Diğer parmağımız sabit. Bunu sürekli çevirelim. Bakın bu şekilde kıvrılmaya başladı ipimiz. Böyle sıkıca çevirelim. Evet, bayağı sıkı bir şekilde çevirdim ben. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şu iki uç kısmını birleştirdim. Zaten kendiliğinden bakın böyle dönüyor ama ben tam şöyle ortadan dönmesini istiyorum. Bakın böyle. Kendiliğinden bu şekli alıyor zaten. Sonra bu iki uç kısmını da düğümleyelim. Şu kısmı keselim. Bakın böyle kordonumu yaptım. Bunu da ben şöyle yapıyorum. Bakın şöyle ikiye. Sonra şunu bunun üzerine attım. Sonra bakın şöyle kendinden bu şekli alıyor zaten. Şöyle şu ortadan iple bağlıyorum. Bağladığım iple de şöyle patiğime dikiyorum ve kurdele şeklini vermiş oluyorum. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.